Hiç kimse katil olarak doğmaz ama katile dönüşebilir. Bu bölümde halk arasında kolici katil olarak bilinen Orhan Aksoy'un hikayesini ele alacağız. Hadi başlayalım. Neden bu vaka? Çünkü buradaki Orhan Aksoy'un işlemiş olduğu cinayetler diğerlerine göre daha farklı ritüelistik izler taşıyor. Peki nasıl izler taşıyor? Bunların detayını vereceğiz tabii. Ama burada önemli olan bir başka şey seri cinayet kavramını tam anlamıyla aslında ele alıyor. Nasıl dersek 3 ay içerisinde 5 kişi öldürüyor. 3 ay içerisinde. Ve bu gerçekten kısa bir zaman dilimi. Buradaki bu ritüel izlerde hepsinin birbirinin benzeri. Hepsinin sureti aslında aynı. Ama sadece bir tanesi farklı. Bir tanesi farklı ama o farklı olanın da başka bir özelliği var. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Orhan Aksoy 1971 İstanbul doğumlu. Ailesiyle ilişkileri hep sorunlu. Yani çocukluktan beri kendi ve kardeşlerinin ailesiyle olan ilişkilerinde sorunlar var. Burada Orhan Aksoy sert ve baskıcı bir baba tarafından büyütülüyor. Yani sert bir babası var, otoriter, baskıcı ve evde sık sık kendisine ve kardeşlerine şiddet uygulayan bir baba var. Aslında despot birinden bahsediyoruz burada. Orhan Aksoy çocukluk yıllarından sonra da aslında mesleki yaşantısında sabit bir işte çok uzun süre çalışamadı. Zaman zaman ayrıldı, zaman zaman başka işlere geçti ama pek fazla sürerliliği olan bir meslek edinemedi. Orhan Aksoy'un hayatının büyük bir kısmı İstanbul'da geçti. Uzun sürede işsiz kaldığı dönemler oldu. Cinayetlerin işlendiği dönemde de zaten İstanbul'daydı. Peki burada ilk önce şunu bir konuşmak gerekiyor. Çocukluğunda şiddet gören bir birey nasıl gelişim gösterir ya da öfkeyle kurduğu ilişki nasıldır? Burası aslında en kritik olan yer. Bir çocuk çocukluğunda uzun süre ya da hayatının belli dönemlerinde eğer bir şiddete maruz kalıyorsa, bu şiddete maruz kalan çocuk öfkeyi ya da öfkeyi kontrol etmeyi değil, öfkeyi nasıl bastıracağını öğrenir. Yani ben bu öfkeyi nasıl bastırırım tarafındadır. Öfkeyi anlamlandıramaz ve bu öfke bastırıldığında da, çünkü öfke geçmiyor biliyorsunuz, sadece gizleniyor. Öfke yok olmuyor, gizleniyor ve bu gizlenen öfke ilerleyen yıllarda da geri teper. Yani geri tepme dediğimiz burada nedir? Taşar. Taşan öfke de davranışa dönüşür ve sonrasında da zaten hikayemizde devamını göreceksiniz. Bir de tabii şunun ayırdığına varmak gerekiyor. Aynı evde 8 çocuk var. Bakın 8 çocuk. Orhan Aksoy bunlardan sadece bir tanesi. Ve Orhan Aksoy'un dışında diğer bireyler de bu şiddete ya şahit oluyor ya birebir yaşıyor. Peki diğer bireyler de bu şiddeti yaşarken neden diğer bireyler Orhan Aksoy gibi suça meyilli ya da cinayete meyilli kişiler olmadı da Orhan Aksoy buna meyletti? Arkadaşlar burası çok önemli. Olay aynı olay. Herkes aynı olayı yaşar ama farklı yorumlar. Benim yorumum başkadır. Arkadaşımın yorumu başkadır. Aynı olayı yaşayan bir başka arkadaşımın yorumu başkadır. Yani burada mesele travmayı yaşamak değil, travmayı nasıl taşıdığımız ve nasıl anlamlandırdığımızda gizlidir. Orhan Aksoy daha çok etkilendi. Neden daha çok etkilendiğinin aslında özeti, Orhan Aksoy içe daha dönük kişiydi. Kabuslarla uyanan biriydi. Diğer aile bireylerine göre, edindiğimiz bilgilere göre tabii ki daha izole bir hayat sürüyordu sosyal bağlamda. Ve aslında bu da riskin temellerini oluşturdu. Gelelim Orhan Aksoy'un ilk cinayetine. Mehmedi Yeşilyayla. Mehmedi Yeşilyayla Bahçeli Evler'de bir buzdolabı kolisinin içerisinde bulunuyor. Ama bakın buzdolabı kolisinin içinde bulunmakla da kalmıyor bu. Mehmedi Yeşilyayla bulunduktan sonra farklı izler görülüyor cesette. Ne gibi? Bir defa ağzına gazete kağıdıyla doldurulmuş bir şekilde ağız kısmı ve vücudunun bazı yerlerine makatı başta olmak üzere silikon sıkılmış vaziyette. Yani burada bir ritüel uygulanmış. Orhan Aksoy yakalandıktan sonra Mehmedi Yeşilyayla'nın kendisini kıskandığını söylüyor. Beni çok kıskanıyordu, ben de o yüzden öldürdüm diyor.
Ancak daha sonrasında polis ifadelerinde bu durum yalanlanıyor. Hemen ardından bu kez Hakan Kaya isimli bir kişi cinayete daha kurban gidiyor. Yine aynı şekilde kolinin içerisinde bedeni bulunuyor. Ve baktığımızda Hakan Kaya'nın da yine benzer şekilde bir ritüelle uğurlandığı gözleniyor aslında. Burada Orhan Aksoy'un Hakan Kaya'yı neden öldürdün diye sorduklarında da cevabı yine farklı bir bahane ya da kendisine göre gerekçeydi. Diyordu ki Hakan Kaya benim telefonlarımı çalıyordu. Şimdi bu iki cinayete baktığımızda ikisinde de Orhan Aksoy'un geçerli gerekçeleri ya da bahaneleri var. Burada gerekçelere baktığımızda vicdani bir sınanmanın meşru zemine taşınmasını görüyoruz. Yani ben bu kişileri öldürdüm ama bakın benim böyle böyle de gerekçem var. Ben bu adamları boşuna öldürmedim diyor. Yani aslında hem polis nezdinde hem de kendi zihninde bunu meşru bir zemine oturtuyor. Doğrudur yanlışından çok daha öte. Ben bu yükü taşımak istemiyorum mesajı. Bir sonraki cinayette ise Orhan Aksoy Ömer Şeker'i öldürüyor. Ömer Şeker diğer kişilere göre farklı bir şekilde bulunuyor. Farklı bir şekilde derken yine apaçık bir ortalıkta ama şöyle bir farklılık var. Burada diğer cesetler kolideyken Ömer Şeker'in cesedi varilin içerisinde. Yani varilin içerisine sıkıştırılmış, küçültülmüş bir şekilde bulunuyor. Ömer Şeker diğer kişilere göre, öldürdüğü diğer kişilere göre cüssece daha güçlü bir adam. Ve Ömer Şeker'i neden öldürdün diye sorduklarında bu sefer de diyor ki yabancı uyruklu bir kıza laf attı ve ben buna dayanamadım gittim öldürdüm diyor. Yani burada da aslında yine kendince bir sebep atıyor ortaya. Burada farklı bir detay var. Orhan Aksoy'un verdiği detay var. Diyor ki kadın yabancı uyrukluydu. Ona laf attı diyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Orhan Aksoy'un eşi de yabancı uyruklu. Ve Orhan Aksoy'un görevi neydi? Fahri yargıç görevi görüyor. Yani yargı dağıtıyor, hak dağıtıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değildi. 17 Ocak 2001 yılında iki farklı ceset bulunuyor. Bunların bir tanesi Turgut Erkan'a, bir tanesi de Ali Rıza İdrisoğlu'na ait. İkisi de yine buzdolabı kolileri içerisinde ve benzer ritüel işlemler uygulanmış bir şekilde bulunuyor. Burada Turgut Erkan aslında daha önceki maktullerden Hakan Kaya'nın arkadaşı ve onun Orhan Aksoy'la tanışıklığını biliyor. Orhan Aksoy'a gidiyor diyor ki ya bizim bu Hakan görünmüyor nerelerde? Aslında onu soruyor. Orhan Aksoy orada panikliyor. Eyvah diyor galiba bütün her şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla diyor ben bunu da ortadan kaldırmalıyım. Ve aynı şekilde Turgut Erkan'ı da bu tedirginlikle aslında ortadan kaldırıyor. Bir diğeri Ali Rıza İdrisoğlu. Bu hikaye biraz daha farklı. Ali Rıza İdrisoğlu oturduğu bir mekanda arkadaşına kart koleksiyonlarından bahsediyor ve buna ne kadar çok ilgisi olduğunu anlatıyor aslında. Bu noktada bizim Orhan Aksoy kulak kabartıyor. Diyor ki ya diyor benim de işte ankesörlü telefon kartlarından oluşan bir koleksiyonum var. Bunu sizinle paylaşabilirim diyor. Ama tabii bunu derken çok nazik biçimde onu cezbeden bir şekilde bunu söylüyor. Ve burada da Ali Rıza İdrisoğlu zaten böyle bir şeye ilgi duyduğu için gidelim bakalım o zaman diyor. Ve Orhan Aksoy Ali Rıza İdrisoğlu'nu evine davet ettikten sonra orada onunla yaşamına son veriyor. Peki bu cinayetlere baktığımızda neden Orhan Aksoy cesetleri yok etmek yerine koliliyor? Açık ve net bir şekilde diyor ki sen artık bir insan değilsin, sen bir nesnesin ve ben sana hakimiyet kuruyorum diyor. Yani bu noktada Orhan Aksoy bir nevi o cesetlerin üstünde hakimiyet kurarak onları insan algısından bir nesne algısına dönüştürüyor ve onları istediği gibi yönetebileceğini düşünüyor. Burada bir de ritüel uyguluyor. Yani bu uyguladığı ritüel işte bahsetmiş olduğumuz kulağına veya herhangi bölgelerine silikon sıkmak, ağzına gazete doldurmak ya da dediğimiz gibi koli de bu ritüellerden bir tanesi. Bunu yapmasının bir başka sebebi de aslında o zihinsel kaosun ritüelistik yöntemlerle düzenlenmesi. Çünkü bu tip durumlarda zihinde kaos oluştuğunda bunu kontrol altına almak gerekir. Ve bunu kontrol altına almanın en
uygun yöntemlerinden bir tanesi de ritüel oluşturmaktır. Ritüel onu güvende tutar ve sonrası için de devam etme teşviği sunar. Burada kolilerde ve varilde aslında yaptığı işlem şu. Ben seni eğip büküyorum. Ben seni kontrol ediyorum. İstediğim şekle sokabiliyorum. Yani o dokunulmaz baba figüründeki temsili kişileri istediği gibi yönetebiliyor. Aslında bunun özeti bu. Bir de burada dikkatimizi çekecek başka bir nokta var. Buradaki kurbanların hepsi erkek. İçlerinde hiç kadın kurban yok. Bunun da aslında bir sebebi var. Çünkü net söylemek gerekiyor ki Orhan Aksoy'un öfkesi kadınlara değil erkeklere. Neden erkeklere? Çünkü erkekler temsili bir figür orada. Yani otoriter, baskıcı, şiddet eğilimli babanın ikamesi. Şimdi şöyle düşünün. Ben diyelim ki Yunanistan Başbakanı'nın herhangi bir sözüne kızdım, sinirlendim ve ondan öfkemi çıkarmak istiyorum. Ama ona ulaşmam mümkün değil. Ne yaparım? Giderim, etrafımda Yunanlı bir arkadaşım varsa veya bir tanıdığım varsa giderim ona zarar veririm. Aslında mantık bu. Yani o onun yerine geçiyor. Onu temsil ediyor. Öldürme şekline de baktığımızda aslında bir ayrı yorum başlığı açılması gerekiyor burada. Çünkü Orhan Aksoy kurbanlarını öldürmeden önce çok nazik, çok kibar bir şekilde evine davet ediyor, onlara içki veriyor ve sonrasında da aslında bu maktullere hayvanları sakinleştiren bir ilaç veriyor ve onların sakinleşmesini sağlıyor. Onları sersemletiyor. Onları sersemlettikten sonra ise bu sefer onları boğmaya başlıyor. Ve ben diyor onları boğarken çıkardıkları sesten orgazm oluyordum diyor. Yani onları öldürmekten öyle bir haz alıyor ki o sesten, boğmaktaki yani buradaki ölümden çok öldürme şekli onu orgazm ediyor. Ve buradaki vurgulanması gereken bir başka nokta ise şu: bu kişileri, öldürdüğü kişileri hemen götürüp kolilemiyor. Kurbanlarını önce evde bir süre bekletiyor. Sonrasında onları çiçek sular gibi suladım diyor. Yani aslında onlarla ne kadar da nazik bir şekilde ilgilendiğini de gösteriyor bir yerde. Tamam, ben bu kişileri öldürdüm, hak ettiler ve onları öldürdüm. Ama sonrasında da hala nazik davranmaya devam ettim diyor bir yerde. Boğma sesini duyduğumda diyor orgazm oluyordum diyor. Peki boğma sesini duymak neden orgazm yaratıyor? Onun için boğma sesi cinsel bir uyarılmadan çok aslında zihinsel bir uyarılmaya dönüyor. Yani şöyle düşünün. Karşısındakini boğuyor. Boğarken o çıkardığı sesteki o kontrol algısı şiddetle pekişiyor ve şiddet kontrol algısını yaratıyor. Kontrol algısı da sadistik uyarılma dediğimiz noktaya dönüyor. Yani acı çekerken uyarılmaya ve bir süre sonra da artık bu koşullanıyor. Orhan Aksoy bir de kurbanların hepsine baktığımızda hepsine karşı çok nazik. Peki neden nazik olabilir? Yani birincisi şu: nezaket, naziklik kapıyı açıyor. Yani Truva atı görevi görüyor. İçeriye Truva atını naziklikle sokuyor. Ama içeriye girdikten sonra içerideki o nezaket tamamen şiddete dönüşüyor. Dolayısıyla burada içeriye girmek için bir aracı ihtiyacı var ve o aracı da naziklik olarak kullanıyor. Orhan Aksoy aynı zamanda uzun sürede yani cesetlerle de aynı evde kalıyor. Yani normal bilinçteki bir insan cesetle aynı evde kalmaz. Kalmaktan çekinir, ondan tiksinir, kokusu rahatsız eder, manevi rahatsızlık hisseder, kaçmak ister oradan. Ama Orhan Aksoy kalıyor. Neden kalıyor peki? Birincisi onları saklamak için mi? Tabii ki hayır. Burada tamamen artık duygunun köreldiğini görüyoruz. Duygu körelmiş vaziyette. Yani bu tiksintiyi, işte rahatsız olmak noktasından artık uzaklaşmış, duygu kalmamış ortada. Dolayısıyla onlarla aynı evde kalabilmesi bize cesur olduğunu vesaire göstermiyor. Cesetlerle uzun süre aynı evde kalmasının sebebi artık duyguların tamamen körelmiş olması.
Cinayetleri ve ritüelleri gibi aslında yakalanması da biraz enteresan. Yakalandıktan sonra ilk ifadesinde diyor ki ya beni bıraksaydınız da Mehmet diye biri var. Onu da öldürseydim beni öyle yakalasaydınız diyor. Sonrasında tabii sorgu devam ediyor ve yakalanmasaydı ne yapardı sorusu da aslında şöyle cevap buluyor. Yakalanmasaydım diyor Şener Şen'i de öldürecektim diyor. Peki Şener Şen'i neden öldürecekti? Çünkü Neşeli Günler filminde Şener Şen yalancı bir karakter. Hani Atma Ziya diye bir replik var ya, o karakter. Ve sürekli insanları kandıran bir model orada. Ama bizim kahraman, yani öykünün kahramanı Orhan Aksoy ne görevinde? Fahri bir yargıç gibi yargı dağıtıyor. Yani ben haklıya hakkını veririm, haksıza haddini bildiririm noktasında. Dolayısıyla Neşeli Günler filmindeki Şener Şen'in yalanları onu rahatsız ediyor ve ona aslında haddini bildirmek istiyor. Burada da şunu görüyoruz. Rol ve gerçeklik, yani rol hayatı ve gerçek hayatı ikisinin ayırdına varamamış bir Orhan Aksoy görüyoruz. Diyor ki ben gördüğüme inanırım, bu adam yalan söylüyor ve benim bunu düzeltmem lazım. Ayrıca Orhan Aksoy cezaevine giriyor ve cezaevine girdikten belli bir süre sonra da içeride kendisi gibi cezaevindeki bir arkadaşını boğmaya çalışıyor yine. Peki burada neden hani cezaevine girdikten sonra bunu yapıyor? Çünkü arkadaşlar bakın, cezaevine girmek demek, yani hapsedilmek demek, içerideki o güdüyü ortadan kaldırmak demek değildir. Davranışı frenlemek ama mekanizmanın aynı kalması demek. Yani davranış frenleniyor tamam ama mekanizma aynı. Orhan Aksoy'un içindeki o öldürme güdüsü ya da haz güdüsü aynı şekilde devam ediyor. Ve bu yüzden cezaevinde eğer bu tip hastalar, travmatik süreçler geçiren ve sonrasında ritüelistik cinayet işleyen hastalar varsa bu kişilerin düzenli olarak cezaevi personeli, yani psikologları, psikiyatristleri tarafından bir terapi modeli uygulanması lazım. Yani bir tane psikologla haftada bir görüşmeyle olmaz. Çünkü bu kişi orada kalacak. Ama çıktıktan sonra mekanizma aynı olduğu için herhangi bir farklılık olmayacak davranışında. Yine ilk bulduğu fırsatta bunu yapmaya yatkın bir halde. Özetle şunu diyoruz. Bastırılan şey geri döner. Buna da rebound etkisi diyoruz. Orhan Aksoy'un ailesinin verdiği ifadeler var bir taraftan da. Orhan Aksoy'un eşi Mine Aksoy şöyle bir ifade veriyor. Ona hiç bunları yakıştıramadım diyor. Bunları yapacak biri değildi diyor. Çok nazik biriydi diyor. Ve hani ben diyor duyduktan sonra buna inanamadım diyor. Evet, küçükken babasıyla bazı sıkıntıları olmuş ve babasıyla görüşmüyordu. Ben de hiç diyor zaten kayınpederimi tanımadım diyor. Bir taraftan Orhan Aksoy'un ablasının ifadesi var. Orhan Aksoy'un ablasının ifadesinde de şu. Orhan diyor benim elimde büyüdü diyor. Babamın diyor sadece Orhan'a karşı bir şiddet yoktu diyor. Hepimize karşı vardı diyor. Ama Orhan diyor içimizde diyor en içine kapanık olandı diyor. Bakın, en içine kapanık olandı diyor. Buraya değineceğiz. Ve aynı zamanda da en izole yerde duran, yani en sosyal bağı kopuk olan. Dolayısıyla biz 8 kardeşiz, 7'miz hiçbir işe bulaşmadık ama Orhan Aksoy'un, yani kardeşimin neden böyle bir işe karıştığını ben de anlamış değilim diyor. Orhan Aksoy'un ablası şöyle ifade ediyor. Biz diyor babamdan balta sapıyla dayak yerdik diyor. Yani o derece şiddetli bir dayak yiyorlar. Şiddet çok fazla ve Orhan Aksoy için de aynı zamanda bu şiddet olayları olurken zaman zaman kabuslar görüp bağırıp üstüme gelmeyin diye kabuslarla uyandığını söylüyorlar. Yani Orhan Aksoy aslında işaretleri veriyor, bana yardım edin diyor. Bunu dillen söylemiyor ama bir şekilde bunu rüyalarla ifade etmiş, bağırmış, geceleri uyanıyormuş, uyuyamıyormuş. Bütün bu hikayeye baktığımızda Orhan Aksoy'un bu travmatik sürecini de ele aldığımızda aslında bunu önlemek mümkün olabilir miydi gibi bir sonuç ortaya çıkar. Burada da şunu söylemek gerekiyor. Hiç kimse katil olarak doğmaz ama katile dönüşebilir. Burada da dikkat etmemiz gereken şey çığlıkta değil, sessizlikte gizlidir. Tehlike çığlıkta değil, sessizliktedir. Ve Orhan Aksoy da aslında içe kapanık olarak bize bu mesajı veriyor. Dolayısıyla erken uyarı işaretleri dediğimiz işte içe kapanma, yoğun bir şiddet geçmişi, artık duygu küntülüğü, yani duygularını ifade edememe, konuşma bozuklukları, kabuslar gibi durumlar gördüğümüzde bu olayları, bu işaretleri dikkate almak ve hemen aksiyona geçmek gerekiyor.
Bir seri katilin hikayesi bazen sadece onun değil, onu görmeyen herkesin hikayesidir. Gerçek suç bazen işlenmeden önce başlar.